Herkese selam ederek bu videoya başlayalım. Son dakika gelişmeleri var. Önce PKK sembolik olarak silahlarını yaktı. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamaları var. Ayrıca Amerika Birleşik Devletleri Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barak'ın arka arkaya açıklamaları var. Bunları konuşalım dedik Hüseyin Kantürk'le. Çünkü onun öngörüleri dahilinde devam eden bir Hilal İttifakı'nın yanında Kudüs İttifakı çıktı. Bu Kudüs İttifakı nedir Hüseyin? Şimdi herkese tekrar selamlar. Sana da merhabalar Emre. Şimdi bu aslında Kudüs İttifakı diye bugün Erdoğan'ın bahsettiği şey bizim Hilal İttifakı diye anlattığımız sürecin aslında bir aşaması diyelim, bir alt başlığı diyelim buna. E, Kudüs İttifakı diye anlattığı ne? Türk-Kürt-Arap kaderdaşlığı diye bizim daha önce çok uzun yani 3-4 yıldır üstüne vurguladığımız konunun adının konulmuş hali. Aynı zamanda tabii bunun tarihsel değil mi bir vurgusu da var. Kudüs'ün fethine de vurgu yapıyor değil mi? Orada yine Türk-Arap Kürt birlikteliğiyle aslında o Haçlıların elinden Kudüs'ün kurtuluşuna atıfta bulunuyor ve bunu bugüne vurguluyor aslında. Bize bir hikaye anlatıyor. Diyor ki ya burada İsrail'in bir genişleme arzusu var değil mi? Tarihsel olarak buraya gelişiyle beraber, Siyonizmle beraber buna bir ön almamız gerekiyor. Bunu da bu süreçle yani işte PKK'nın tasfiye olması süreciyle içeride sağlanacak Türk-Kürt birliğiyle tekrar o 50 yıllık zihinlerde oluşan çatlamaların kapatılıp aynı zamanda bunun coğrafyaya yayılıp İsrail'in de bir ket vurmanın zamanı geldiğinin işareti. Peki başka neyin işareti? Kudüs İttifakı'nı söylerken bazı şehirler sayıyor. Diyor ki bunlar ortak şehirlerimiz. Neresi? İstanbul, Diyarbakır, Şam, Süleymaniye, Musul, Kerkük, İsfahan şehirlerini sayıyor. Bunlar diyor bizim ortak şehirlerimiz. Bu aynı zamanda şuna da atıfta bulunuyor. Bizim bu Birleşik Devletler Türkiye serisiyle başladığımız hikayeye gönderme yapıyor aslında Erdoğan. Aynı zamanda ortak şehir demek aynı şeyin çatı altında bir arada yaşayan şehir demek. Yani daha açık nasıl söylenebilir, nasıl ifade edilebilir? Kader Tek bir birliği şeyle etmiş. aslında isimle birkaç şeye atıfta bulunuyor. Şimdi şeye dönelim. Değil mi? Bizim ilk bu PKK'nın tasfiyesi süreciyle ilgili anlattığımız hikayenin başına dönelim tekrar. Aynı zamanda sonunda şeyi de bitirmiş olacağız. Biz de önceki videomuz olan Siyonizm ve İsrail'in sonu videosuyla da bitirmiş olacağız aslında. Bu çektiğimiz video başı şeyle başlayacak ama PKK ile sonu oraya bitecek. Şimdi ne dedik biz? PKK'nın tasfiyesi videosuyla bir başlamıştık. Evet, PKK'nın tasfiyesi videosuyla başlamıştık. Daha sonra da bir önceki videomuzda Siyonizmin ortadan kalkmasıydı. Siyonistlerin sonuydu. Şimdi böyle bir ara video. İsrail'in Evet. Bunlar aslında gelişmeler, anlattığımız süreçler hepsi iç içe konular. Yani hepsine oturup da 20 saatlik bir videoda tek başına anlatmamız mümkün olmadığı için parçalar halinde çekiyoruz bunları. Ama anlattığımızın hepsi aslında aynı hikayeyi anlatıyoruz. Aynı hikayenin dizi film gibi düşünsün izleyenler. Yani bir dizi filmin bölümlerini çekiyoruz. En son finalde de bunu derleyip toplayıp süreci tamamını insanları daha net bir şekilde gözünün önüne sereceğiz. Şu anda bölümleri izliyorlar. Dizinin bölümlerini. Şimdi tekrar şeye gelelim. Ne dedik biz 2 yıldır? Evet. Dizinin bölümünde devam edelim. Ne dedik? PKK tasfiye olacak. PKK tasfiyesiyle beraber Türkiye'de de Kürt siyaseti Türkiye siyasetine dönecek. Aynı zamanda merkez sağ siyasete dönecek. Daha merkeze yaklaşacak. Hani bu daha sol değil mi? PKK falan kuruluşu nedir? Marksist bir çizgide kurulmuş bir örgüttür. Ona da gireceğim şimdi biraz sonra. Şimdi Kürt siyaseti aslında Kürtlerin öyle Marksist bir de 1980'lerde kim der Kürtlerin içinde Marksist bir yapı çakacak diye. Öyle bir yapısı yok. Daha muhafazakar insanlar aslında. Onları hem sekülerleştirdiler bu şeyle PKK örgütüyle. Aynı zamanda da sola çekmeye çalıştılar ama doğası gereği evet seküler yapı yani seküler toplum ama aynı zamanda Türkiye'nin genel durumu gibi aynı zamanda da soldan daha merkeze yanaşacak yeni Kürt siyasi hareketi. Şimdi peki PKK Irak'ta ne oldu? Yani niye birden durdu da 40 yıl sonra aklına geldi de silahları bu şekilde yakmasıyla bir süreci başlattı. Şimdi Irak PKK'sı uzun zamandır ben bunu anlatmaya çalışıyorum ama insanlar bir türlü toparlayamadı galiba. Böyle şaşırıyorlar falan ya da yok ya olmaz falan
diyorlar. Irak PKK'sı köşeye sıkışmıştı. Yani TSK kendileri söylüyordu. Yani böyle eskisi gibi girip çıkmıyor. Ya bazıları ya niye o işte Pençekilit bölgesinde İran kuzeyinde üsler kuruluyor, içeriye doğru ilerliyor. Bu neden oluyor? Ne gerek var diyenler de oldu ama bu iş öyle değil. İçine oraya girip üsler kurması gerekiyordu TSK'nın köşeye sıkıştırması için. Ve onu yaptı. Adım adım yollarla, karakollarla, İran'ın kale desteği de kollarla kesildi. içeriye doğru girdi. Şimdi aynı zamanda Barzani hükümeti, bunu da işte 2-3 yıldır anlatıyorum. Barzani hükümeti Türkiye ile aslında eskiden de daha ittifaklar arada bazen kopuşlar oldu ama Türkiye ile ittifak yaptılar. Yani aslında kaderdaşlık yaptılar öyle söyleyeyim. Bu geçici bir durum değil. İnsanların bunu da anlaması lazım. Yani Barzani yani Irak Kürtleri diyelim Türkiye ile olan ittifakı öyle geçici bir durum değil yani. Konjektürel değil. Şimdi peki Irak PKK'sının durumu ne? Onlar Taliban ile beraber İran'a yaslandı. Şimdi ne oldu? Köşeye sıkışmış oldu. Bir anda TSK ilerliyor içeriye doğru. Barzani hükümeti Barzani bölge yönetimiyle, bölgesel yönetimiyle çatışma halindeler. Aynı zamanda Irak merkezi hükümetiyle de e, çatışma ortamına girdiler. Ne oldu? Etrafı hilal şeklinde kuşatıldı. Sırtı sadece İran'da kaldı. Oraya dayanarak bir süredir daha gidiyordu. Sonunda ne oldu? Suriye'de devrim oldu. İran Suriye'den kovuldu. Yani bu Türkiye'de çok insan buna üzülen çok insan da oldu. Esad kaçtı, Rusya'ya kaçtı. İran'da Suriye'den kovuldu. Arkasından ne oldu? İsrail'le çatışmaya girdiler. İran daha da zayıf hale geldi. Yani İran'ın ekonomik olarak da söyleyelim 2020'lerde 1 trilyon dolar olan gayri safi hasılası 200 milyar dolarlara düştü. Yakında orada bir bankacılık krizi de çıkabilir. Bankalar çok büyük zararlar yazıyor. Ekonomik olarak da iflasın eşiğine doğru gidiyor. Şimdi böyle bir ortamda Irak'taki PKK'nın daha fazla direnecek durumu pozisyonu kalmadı. Tabii kimse bunu şunu da söyleyelim. Türk devleti de, Türk hükümeti de, Türk ordusu da gidelim oradaki bütün hepsini öldürelim. İşte böyle bir sonuca böyle ulaşalım istemiyor. Çünkü bu işlerin devamı var. Yani bunu böyle kestirip atmak 50 yıldır devam eden süreci tamamen o çatışma halini sona erdirmez. Yani orada dağdaki işte kaç sayıları 10 bin 20 bin PKK'nın Irak bacağı için söylüyorum 50 bin neyse bunların tamamını öldürebilirsin gidip TSK'da şu anda öyle bir gücü de var. Öyle bir sıkışmışlığı da var. Ama bunu yapmak Türkiye'nin içindeki sorunları çözmeye yetmez. Ne olur 10-20 yıl sonra belki daha ağırıyla karşılaşmak zorunda kalabiliriz. Bunun olmaması için DEM'de, MHP'de özellikle ben ikisinin bu işleri görüşüyor olmasına çok önem veriyorum. Çünkü daha onu paylaşmadık ama daha Bahçeli bu çıkışları yapmadan önce ben ısrarla aynı şeyi söyledim. Dedim ki Türkiye'de bu işlerin çözülmesini istiyor musunuz? Bu iş iki oyuncu oturup konuşarak çözebilir. MHP ile DEM. Yani değil mi? Hadi bunu şöyle daha da açık söyleyeyim. Türk milliyetçiliği ile Kürt milliyetçileri diyelim. Bunların oturup da asgari müşterekte anlaşması gerekiyor. Yoksa muhafazakarların ya da CHP diyelim sekülerlerin bu konu hakkında görüşüp anlaşmasının bir önemi yok. Yani insanlar yanlış anlamasın ama onların bu konuyu tek başına çözebileceği bir konu değil. Burada Türk bir de araya milliyetçileri girip anlaşacak. zaten bölgesel gelişmelerde Türkiye ayağına çakıl taşı istemiyor ilerleyişi sırasında. Tabii. Ayağına bir çakıl taşı Tabii. istemiyor. Şimdi bunu da 2023'te attığım tweet'i söyleyeyim o zaman. O zaman dedim ki 2023'te bunu ilk anlatmaya başladığımda tabii daha çok zaman vardı. İnsanlar bu adam ne diyor demesin diye bir cümle yazdım. Dedim ki çağ terör örgütlerinin alan tutup çatışma çıkartabileceği bir çağ değil. Çağ yeni nesil büyük orduların düzeni değiştireceği bir çağ. Şimdi tabii o zaman da gene bu cümle bile çok oturmamış olabilir ama bugün insanlar bunu daha iyi anlayacağını düşünüyorum bu cümlenin. Şu anda içinde bulunduğumuz dönem bu bir şeye hazırlanma dönemi. Yani Dünya Savaşı'na doğru giderken kendi arandaki sorunları halletme, terörden arınma, kendi duvarlarını yani Türkiye'nin önüne örülen duvarları yıkma işi bu. Yani bunu da anlattık değil mi? O Yunanistan 2032 savaşında bir öncekinde evet. Ne dedik? Türkiye'nin doğuda Kafkasya ile arasına duvar ördüler. Rus, Ermeni, Fars duvarı. Karabağ Savaşı ile bu duvar yıkıldı. Şimdi güneyinde bir duvar daha vardı. Bu duvarı Amerika şemsiyesi altında sanki
hasımmış gibi gözükseler de zıtlar dengesi üstünde. Bu zıtlar dengesini de anlattık. İsrail, İran, Farslar ve PKK üstünden bir de güneyimize duvar örmüşlerdi. Ve bunu güçlendirmek için zaten bu şeyi bağlamaya çalışıyorlardı. Irak'tan Hatay'a kadar olan o PYD değil mi? Cerablus'a girene kadar o neredeyse tamamlanmak üzereydi. Yani o duvarı tamamlasalardı Türkiye için başka paralel bir tarih dönemine geçilebilirdi. Ki Evet, böyle başka olmayacağını şeyler anlattık. konuşacak. Başka şeyler Başka olurdu şeyler Türkiye konuşacak. için. Evet. Ne oldu? Cerablus'la Şimdi beraber bu duvar yıkıldı. Kuzey Irak Şeyde tarafında silah bırakıldı Hüseyin. Ama evet, önemli bir kısım var Suriye'deki PYD. evet. Şimdi Biraz önce son dakika olarak verelim onu. Tom Barak'ın bir açıklaması var. Dün de açıklama yapmıştı. Bugün yaptığı açıklama. PYD'ye sesleniyor. Zaman kaybederseniz Türk ve Suriye hükümetleriyle sorun yaşayacaksınız diyor. Dün ne demişti Tom Barak? Amerika'nın size bir özgür Kürdistan borcu yok. Özgür Kürdistan olmayacak. Artık Şam'la anlaşın. evet. Şimdi Dünkü asıl açıklamaları da buydu. evet. Asıl işin önemli noktası burası zaten. En başından beri hep dedim ki Irak tarafı kolay dedim. Onda bir problem yok. Zaten köşeye sıkıştı. O taraf yürüyecek. İşte Türkiye'nin içi açısından önemli olan kısmı Türk siyaseti, Kürt siyasetinin merkeze gelmesi, Türkiye siyaseti yapması önemli bir taraf. Ama bu işin en işte can alıcı yeri, kalbi diyelim burası. Yani Suriye'deki PKK yapılanması bunun İsrail'le olan e, ilişkisi. Şimdi ne dedik? Amerika şemsiyesi altında güneyde bir hat kuruyorlardı. İsrail PKK Fars hattı. Şimdi İsrail belki 40-50 yıldır kayıp 13. kavim Kürtler diye bir hikaye uydurdu. İsrail'de Kürt köyleri kurdu. Yani bunun e, şey olarak sadece PKK'yı askeri finansal olarak desteklemenin ötesinde tarihsel bir bağ kurmaya çalıştı. Bunu niye yapıyor bu adam? Yani derdi ne? Kendi hayali var. Ne diyor? İşte biz vaat edilmiş falan şeyler var. 3-4 bin yıl önce dedeme öyle söylemiş falan çalıdan böyle bir ışık gelmiş. Dedeme böyle bir şeyler söylemiş ışık. Biz de bunu ciddiye aldık. Böyle işte 3000 yıldır bunun peşinde koşuyoruz diye bir şey anlatıyorlar. Şimdi e, nüfusuna bakıyorsun 10 milyon. Öyle bir askeri gücü var mı? Yok. Yani Yok. bir işte demir kubbesi vardı. Şimdi İran olayında gördük ki o da mesela kevgir kubbeymiş. Yani öyle bir demir falan bir kubbe değilmiş. Şimdi geriye ne kaldı? Hava kuvvetleri kaldı. Yani piyade gücü yok. Şimdi piyade gücü olmadığı zaman demografinin yoksa askeri gücün yoksa e, piyadeni sokamadığın yer senin değildir. Yani şimdi bunların vaat edilmiş toprak diye anlattığı haritaya insanlar şöyle bir baksın. O coğrafyayı tutmak için 200 milyonluk bir ülke olman gerekiyor senin. 150-200 milyonluk bir ülke olman gerekiyor. Yani eğer ortak şey değilsen, orada savaşarak sen o coğrafyayı onca Arap ülkesi, Türk bölgesi, işte Fars'tan biraz al, e, Suudi Arabistan'dan al, Mısır'dan al. Senin bu buraları askeri olarak yıkman önemli değil. Yıkabilirsin. Elinde tutmak için bahsediyorum. Yani elinde tutmak için 150-200 milyonluk bir nüfusa öyle de bir askeri güce ihtiyacın var. Yoksa elinde tutamazsın. Yıktığınla kalırsın. Sonra sana bedelini ürettirirler. Şimdi bu gerçekliklerden dolayı bunlar işte bu 13. kavim hikayesi falan buradan geliyor. Yani bu adamların sıkışmışlığından geliyor. Bakıyor bunu tek başına beceremeyecek. Bari yanıma diyor adam toplayayım. İşte sen böylesin, sen amcaoğlusun. Ya aslında sen 15. kavimsin falan. Böyle bir yanımıza adam toplayalım. Hikayesi bu. İşte Şimdi bu PYD buna Suriye'deki inanmaya PKK'yla devam ediyor değil mi? evet PYD PYD buna çünkü inanmaya devam ediyor. onlarca yıldır evet PYD ile ilişkileri onlarca yıldır iç içe. Yani Öcalan'ın da Apo'nun da bir şeyi var tabii değil mi? Bununla ilgili söylediği sözü var. İşte şey tarafı altta da verdim teşekkürler. İşte Kandil tarafı İran'a, Suriye tarafı İsrail'e diye. Şimdi Amerika Barak son açıklamalarıyla açık açık söylese de PYD tarafı bugün yaptığı açıklamayla özellikle PYD tarafı gene de silah bırakmasını beklemiyorum ben. Yani bırakırsa çok sürpriz güzel de olur. Yani umalım olsun. Sürpriz olur. İşin olacağı yer ise bunlar bunu bırakmayacak. İsrail bıraktırmayacak. Ama sonunda Fars dağıldı. Irak tarafı dağıldı. Amerika çekildi. Geriye iki yapı kaldı. Üçüncü olarak da karşılarında Türkiye. İsrail'in desteklediği Suriye'nin PKK kolu PYD ve karşılarında da Suriye hükümetiyle Türkiye. Şimdi bu işin olacağı yer ise bunlar şeyi bırakmayacak.
öyle böyle Suriye hükümetiyle PYD arasında bir çatışma başlayacak. İsrail zaten düzenli olarak Suriye hükümetinin elindeki silah cephanelerini vesaireleri vuruyor. Bu aradaki çatışma başladığında dönecek PYD'ye destek verecek. Yani alenen PYD'yi destekleyecek orada. Ve işin sonunda ilk başta Türkiye hemen müdahale olmaz. Önce Suriye hükümetine yapması için fırsat Destek verir. verecek. Suriye hükümeti tek başına bu işin için, çünkü İsrail de müdahale ettiği için orada zor duruma düşme durumu olabilir İsrail de müdahale ettiği için ve haliyle Türkiye'de bu işe de müdahil olmuş olacak. Yani ne olacak? Türk askeri sahaya inecek bu konu için ve sonunda da işte o anlattığımız Siyonizm, İsrail'in önce pasifize olması, sonrası dağılması videosunda anlattığımız hikayenin bir bacağı gerçekleşmeye başlıyor aslında. Yani bu Kudüs İttifakı sözüyle Erdoğan'ın bugün. Yani bu anlattıklarımızın işaret fişekleri, sürecin adımları, taşları döşeniyor. Ne olacak? Türkiye ile İsrail karşı karşıya gelmiş olacak Suriye'de ve hep o bahsettiğim hava savaşı, yani askeri piyade olarak çıkıp gelecek hali yok İsrail'in. Askeri de yok. Şimdi kamyonlara bindireyim, yani istiyorsa tabii yapabilirdi ama öyle bir askeri gücü yok. Ne olacak? Savaş uçaklarıyla karşımıza çıkacak. Türkiye'de aynı şekilde ve bu işin sonunda Türk Hava Kuvvetleri İsrail Hava Kuvvetleri'ne ezmiş olacak. Yani İsrail'in pasifize olmasına sebep olacak işi tetikleyecek ve İsrail şeyi yıkılmış olacak. Bu kuzeye doğru genişleyip işte 3000 yıllık hikayesi bir kendi içine çökmüş olacak. Bunu tetiklemiş olacak ve İsrail'in pasifize olma dönemi başlayacak. İşte Netanyahu içeride bir süre kavga dövüş çıkar tabii. Ondan sonra Netanyahu'nun gerçekten şeyi de görebiliriz. Yani uluslararası ceza mahkemelerinde soykırımdan yargılandığı süreci de görebiliriz. İsrail, yeni gelecek olan İsrail hükümeti sahadaki gerçekliği kabullenecek ve sonunda 1968 sınırlarına razı olduğu, işte iki devletli şeye razı olduğu durum gerçekleşecek ve bu uzak bir gelecekten bahsetmiyorum. Bu 2032 savaşı, yani 68 sınırlarına razı olma kısmını söylemiyorum. İsrail'in pasifize olması kısmını söylüyorum. Şeyden önce, asıl savaştan önce bunlar olacak. Yani bu anlattıklarımız hemen önümüzdeki birkaç sene içinde, yani 2028'e kadar, 29 yani en geç olacak bir olaylardan bahsediyoruz. Bu dönemde İsrail artık konusu bitmiş olacak ve asıl hikaye doğru evrilecek işler. Yani İran'daki çatışma, Türkiye'nin buna müdahale olması, Hindistan bacağı, Hint-Müslüman savaşı diye anlattığımız asıl daha büyük perspektiften işleri değiştirecek olan, Avrasya'nın haritasını değiştirecek olan savaşa doğru odaklanacak her şey. Bunlar sadece oraya giden, Hilal İttifakı'na giden adımın parçası Kudüs İttifakı. Onunla zamanla adı aynı kalıp içi genişletilebilir. Bu da olabilir. Yani Kudüs İttifakı'nın içine sadece Türk, Kürt, Arap değil, Pakistan, işte Endonezya, Bangladeş, Maldivler, bunların da dahil olduğu daha büyük bir yapının içi bu şekilde de doldurulabilir. Yani ama mesela şey başlamış oldu. Yani Erdoğan'ın bu açıklamalarıyla süreç başlamış oldu. Yani önümüzde göreceğimiz şu sanırım. Önce bir Suriye'de PYD'nin silah bırakmaması ve önce Suriye hükümetinin, sonra da Türk Silahlı Kuvvetleri'nin buna bir çözüm bulması. Zaten böyle bir süreçte Türk kamuoyu da bir rahatlamış olacak. Çünkü içeride biliyorsun Amerika bize oyun kurmaya devam ediyor. Yok Suriye İsrail'e verildi. Böyle şey olmaz. Tom Barak'ın açıklamalarına karşı da tepki var. Bu niye durduk yere bunları söylüyor? Yani o bölgede PYD'nin Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından temizlenmesi bizim iç kamuoyunu da bir rahatlatmış olacak. Bu sürece de faydası olacak. Bunun yani Türk'ü bu içerideki yeni döneme de faydası olmuş olacak. Çünkü insanlar böyle bir dayatmayla, zorlamayla, altta bir acaba başka bir şey mi varlarla dolu tereddütlerini bertaraf etmiş olacak. Yani önünde PYD Türk Silahlı Kuvvetleri tasfiye edilmiş olacak. Yok İsrail Suriye'yi aldı mı hikayesinin aslında doğru olmadığını insanlar görmüş olacak. Ondan sonra duvarın yıkıldığını gerçekten anlayacaklar, güneydeki duvarın. Aslında bu Türk halkındaki bu sürekli şüphe, tereddüt, ya acaba başımıza bir şey mi örüyorlar, biz mi oyun oyunu geliyoruz, tuzağa mı düşüyoruz hikayesinin aslında öyle olmadığı, Türkiye'nin artık edilgen, daha etkin bir hale geldiği sürecin içinde bunun idraki de insanlarda yerleşmiş olacak bu sürecin sonunda. Evet Hüseyin.
Evet, Hüseyin Kantürk'ün öngörüleri zaman içerisinde ortaya çıkıyor. Bu ortaya çıktıkça, parça parça da ortaya çıktıkça biz de birleştirme videoları çekiyoruz. Hüseyin, çok teşekkür ediyorum. İzleyenlere de teşekkür ediyorum. Son söyleyeceğim bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Herkese teşekkür ediyorum. İyi seyirler diliyorum. Görüşmek üzere.